Yuhanna İncil'ine göre İsa, havarileri ve Meryem Ana ile Filistin'in Kana köyündeki bir düğüne davet edildiler. Kutlamada şarabın bitmesi üzerine İsa hizmetçilere şarap küplerini suyla doldurup geri çekilmelerini söyler. Bir süre sonra şölen başkanı küpteki sıvıyı tadar ve çok beğenir. Damadı yana çağırır ve herkes şarabın iyisini başta ikram eder. Görünüşe göre şarabın iyisini sona saklamışsın der. İsa böylelikle suyu şaraba çevirerek ilk mucizesini gerçekleştirir. Louvre Müzesi'ne gittiğinizde Mona Lisa'ya sırtınızı dönerseniz olağanca görkemiyle Kanada düğün eserini görürsünüz. Bu dev eser 6 metrelik bir boya ve 10 metrelik bir ene sahip. Tabloya bakıldığında büyük bir kargaşa olduğunu göreceksiniz. Birbiriyle konuşan insanlar, oradan oraya koşuşturan garsonlar ve masanın tam ortasında oldukça sakin olan Hazreti İsa. İsa'nın yanında havarileri ve Meryem Ana bulunmakta. Havarileri Hazreti İsa gibi sade giyinmiş ve hepsi İsa'ya bakmakta. Düğünün ana unsuru olan gelin ve damat masanın sol kısmında oturuyor. Çünkü bu resim tamamen dini ögeler esas almakta. Gelin ve damadın yanında çok önemli konuklar da bulunuyor. Bu konuklar arasında Fransa Kralı 1. Francois, İngiltere Kraliçesi 1. Mary, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl, Osmanlı Sadrazamı Sokulu Mehmet Paşa ve İtalyan şair Vittorio Colonna gibi önemli ünlü isimler bulunmakta. Ressam kendisini ve arkadaşlarını eklemeyi de ihmal etmemiş. Kendisini viola da gamba, Yakup Bason'u flüt, titrattoyu keman, Titan'ı da cello çalarken çizmiştir. Müzisyenlerin hepsi aynı kağıttan notaya bakıyor. Notaların önünde ise bir kum saati bulunuyor. Bu kum saati İsa'nın Meryem Ana'ya "Anne, benden ne istiyorsun? Daha benim saatim gelmedi" sözünü temsil ettiği düşünülmektedir. Sağ tarafta ayakta durup hayran gözlerle şaraba bakan kişi şölen başkanıdır. Ve hemen altında küplerden şarapları dolduran garsonları görüyoruz. Bunların yanında 5 köpek, bir kedi ve cüceğinde bulunan bir papağan gözümüze çarpıyor. Resmin bir üst sahnesine çıktığımızda et doğrayan ve yemek taşıyan insanları görmekteyiz. Bu etleri sanki bir yere yetiştiriyorlarmış gibi telaşlılar. Burada ressamın İsa'nın kendisini kurban edip çarmıha gerilmesini temsil ettiği düşünülüyor. Resmin en yukarısında ise aşağıda bütün bu olan bitenleri heyecanla izleyen konuklar bulunmakta. Bu resim ilk başta Venedik'teki bir manastır için çizilmiş. Çizimi tam 15 ay sürmüş ve 1797 yılına kadar orada kalmış. Napolyon 1797 yılında bu tabloyu savaş ganimeti olarak almış ve iki parçaya ayırarak Fransa'ya götürmüş. Ardından Prusya Savaşı patlak vermesiyle bu sefer bir limanda kutular içerisinde saklanmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda ise bir kamyon yüklenip Fransa'nın bir ucundan diğer ucuna götürülmüştür. Bu kadar yaşadığı hadise yetmezmiş gibi bir de sergilendiği müzenin tavanı akmış ve resim tekrardan restore edilmiştir.